Arkadaşlar bu kez size otomobilden bahsetmeyeceğim. Çünkü bugün geldiğimiz noktada ne otomobilin ne de başka bir dünya malının önemi kaldı. Tüm dünya topyekün hayatta kalma, sevdiklerimizi koruma mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede hepimize düşen görevler var. Öncelikle koronavirüs belasından uzak durmayı ve sevdiklerimizi uzak tutmayı becermeliyiz. Bunun için ilk yapacağımız iş zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamak, yani kalabalığa karışmamak ve hijyen kurallarına mutlaka uymak. Birazdan size hem hijyen koşullarını yerine getirmek için neler yapmamız gerektiğini hem de koronavirüsün belirtilerini anlatacağım. Bunlar hepimiz için koronavirüs rehberi niteliğinde olacak. Konu tabii ki benim uzmanlık alanım değil ama bilgiyi konunun uzmanlarından elde edip size iletmek de benim görevim diye düşünüyorum. Sizin bu garibi abi olarak görmeniz benim omuzlarıma bir sorumluluk yüklüyor ve ben de bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Uzattığımın farkındayım ama şunu da izin verin söyleyeyim arkadaşlar. Herkese evden çıkma diyorsun da sen neden stüdyoda video çekiyorsun abi diyecekler için baştan cevap vereyim. Biz 6 kişilik ekibiz ve 14 Mart'tan itibaren ofiste çalışmayı bıraktık arkadaşlar. Herkes evden çalışıyor. Az önce de söylediğim gibi bu videoyu size ulaştırmanın bir görev olduğunu düşündüğümüz için sadece kameraman arkadaşım ve ben birkaç saatliğine ofise geldik. Şunu da söylemek istiyorum. Bu videodan elde edeceğimiz tüm geliri Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağız. Çünkü koronavirüsle mücadelede en büyük fedakarlığı sağlık çalışanları gösteriyor ve bizim onlara ömür boyu unutmamamız gereken bir minnet borcumuz var. Lütfen bu videoyu daha çok kişiyle ve mümkün olan her yerde paylaşın ki hem daha çok kişiyi bilgilendirelim hem de sağlık çalışanlarına olan borcumuzun en azından minik bir kısmını ödemeye çalışalım. Hepimizin bunda payı olsun. Evet, gelelim koronavirüsten korunmak için neler yapmamız gerektiğine. Anlatacaklarımı iki sağlam kaynaktan elde ettim arkadaşlar. Birincisi tabii ki Sağlık Bakanlığı. Bu arada koronavirüse karşı mücadeleyi büyük fedakarlıkla yöneten Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya da kocaman bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet, ne diyorduk? Size aktaracağım bilgileri iki kaynaktan elde ettim. Biri Sağlık Bakanlığı, diğeri de Hacettepe Üniversitesi. Şimdi koronavirüse karşı nasıl önlem alabiliriz onu anlatacağım. Koronavirüsten korunmak için azami dikkatli olmak şart. Çünkü bu virüs her türlü ortamda barınıyor ve temas yoluyla geçiyor arkadaşlar. Koronavirüsten korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu bilim kurulundan gelen 14 kuralı madde sıralıyorum. 1. Ellerimizi sık sık mesela her yarım saatte bir su ve normal sabunla, bu kalıp sabun olur, sıvı sabun olur, dezenfektan sabunlar olur, 20 saniye boyunca ovarak yıkayalım. Koronavirüsten korunmanın birinci şartı temizlik. 2. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle, hatta mümkünse her fertle aramıza en az 3-4 adım mesafe koyalım. Biz sıcakkanlı bir toplumuz ve yakınlaşmayı severiz ama bu sefer uzaklaşmak bizim hayrımıza arkadaşlar. Bu konuda özen gösterelim. 3. Cebimizde, çantamızda kağıt mendil bulundurmayı unutmayalım. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnumuzu kağıt mendille kapatalım ve mendili bir kullanımdan sonra mutlaka çöp kutusuna atalım. Mendil yoksa arkadaşlar kolumuzun iç kısmını ağız ve burnumuza dayayarak bunu yapalım. Eve gidince hemen kıyafetlerimizi çıkarıp yıkayalım. 4. Tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi yakın temaslardan kesinlikle uzak duralım. Bir süreliğine bunu ertelemeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Eyvallah selamı da bizim güzel bir selam şeklimiz. Şimdilik onunla yetinelim. 5. Ellerimizi göz, ağız ve burnumuza dokundurmaktan mümkün olduğunca sakınalım. Çünkü virüs en çok el temasıyla bulaşıyor ve vücuda göz, ağız, burun gibi mukozalardan geçiyor. 6. Yurt dışı seyahatlerimizi iptal edelim veya erteleyelim. Mesela ben katılmayı düşündüğüm Barcelona'daki Seat Leon seyahatini daha koronavirüs salgınının ilk başladığı günlerde iptal ettim. Sonrasında zaten bildiğim kadarıyla lansman da iptal edildi. 7. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü kesinlikle evde geçirelim ve mümkün olduğu kadar ev halkıyla temastan kaçınalım. Bu iki madde getirilen kısıtlamalarla zaten artık çok zor ama ben yine de hatırlatayım arkadaşlar.
8. Bulunduğumuz ortamları, ev veya ofisi sık sık havalandıralım. Hava koşullarının iyi olduğu bölgelerde camları açık tutmakta yarar var arkadaşlar. Korkmayın, virüs havadan uçarak gelmiyor, temas yoluyla bulaşıyor. 9. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya, kalabalık ortamlara girmemeye çalışalım ama çıkmak zorunda kalırsak dönüşte kıyafetlerimizi hemen çıkarıp 60 ila 90 derece sıcaklık aralığında yıkamayı unutmayalım. Tasarruf derdiyle biraz biriksin de öyle yıkarız demeyin sakın arkadaşlar. Üstünüze bulaşmış ama vücudunuza ulaşamamış virüsler olabilir. 10. Evde veya iş yerinde kapı kolları, armatürler, lavaboları gibi sık kullandığımız ve temas etmek zorunda kaldığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyelim. Mümkünse her kullanımdan önce ve sonra şöyle bir sabunlu süngerden geçirip durulasak daha iyi olur. 11. Soğuk algınlığı belirtilerimiz varsa yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlarla temas etmeyelim. Maske takmadan dışarı çıkmayalım. Dikkat edelim yalnız arkadaşlar, maske sağlıklı olanlar için değil, hastalık belirtisi olanlara öneriliyor. Çünkü maske virüs kapmamak için değil, başkalarına bulaştırmamak için gerekli. 12. Havlu, bornoz gibi kişisel eşyalarımızı sadece kendimiz kullanalım. Ev halkıyla mümkün olduğunca paylaşmayalım, ortak kullanmayalım. Bugünlerde misafir ağırlamamak en doğrusu ama misafir gelmişse de git diyemeyiz. Misafirlerin her birine mümkünse ayrı ayrı havlu çıkaralım. 13. Bol bol su tüketelim arkadaşlar. Dengeli uyuyup dengeli beslenelim. Uyku düzenimizi bozmayalım. Bağışıklık sistemini ayakta tutmak için bunlar çok önemli. Ve 14. Biz veya hane halkından biri ateşlenmişse ve ateş düşmüyorsa, öksürük ve nefes darlığı şikayeti varsa maske takarak hemen bir sağlık kuruluşuna başvuralım. Evet arkadaşlar, kendimizi, ailemizi ve tüm ülkeyi koronavirüs belasından korumanın yolu bu 14 kurala uymaktan geçiyor. Peki Allah vermesin 14. maddedeki belirtileri görürsek bu koronavirüse yakalandığımız anlamına mı gelir? Evlerden ırak, tedbir amaçlı şüphelenmek yanlış değil. Ama sıradan bir soğuk algınlığı da geçiriyor olabiliriz. O yüzden Hacettepe Üniversitesi'nin tespit ettiği koronavirüs belirti takvimi de bu noktada çok önemli. Bir kişide hangi belirtiler kaç günde ortaya çıkarsa koronavirüsten şüphelenmemiz gerekir. Şimdi de onları sıralayalım. 1 ila 3 gün arası. Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal olabilir. 4. gün. Boğaz ağrısı şiddetlenir ve ses boğuklaşmaya başlar. Yeme ve içmede yutma sırasında zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısıyla birlikte ishal de başlar. 5. gün. Boğaz ağrısı aşırı derecede şiddetlenir. Yeme, içme, yutma daha da zorlaşır ve oldukça ağrılı bir hal alır. Vücudu ve el, kol, bacak gibi uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklemlerde ağrılar görülebilir. 6. gün. Yoğun kuru öksürük başlar. Boğazdaki şiddetli ağrı nedeniyle konuşmak zorlaşır. Aşırı bitkinlik başlar ve mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma daha sık ve şiddetli hale gelir. 7. gün. Ateş 38 dereceye çıkar. Öksürük ve balgam iyice artar. Vücut ve baş ağrıları ile birlikte kusma çok şiddetli hale gelir. 8. gün. Soluk alıp vermek iyice güçleşir ve göğüs bölgesinde büyük bir ağırlık hissedilir. Hem öksürük hem de baş ve eklem ağrıları iyice artarken hastanın ateşi 38 derecenin üstüne çıkar. 9. gün. Tüm belirtilerde şiddetli bir şekilde artış görülür. Yüz ve dudaklarda morarma, mavileşme ortaya çıkar. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baştaki ağrı ile birlikte kusma da çok şiddetli hale gelir. Evet arkadaşlar, bir kez daha Allah göstermesin diyelim, evlerden ırak olsun diyelim ama bu belirtiler sizde veya yakınlarınızda görülürse hiç ihmal etmeden, ertelemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerektiğinin de altını çizelim.
Unutmayalım, koronavirüs denen bu illet alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Saydığım kurallara uyup yeterince tedbir alırsak bu belayı hep birlikte yeneriz. Bu küresel bela nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza da acil şifalar diliyorum ve tüm sağlık çalışanlarına bir kere daha kucak dolusu sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize virüsten uzak, sağlıklı günler diliyorum.